Ne yapıyorsun Keltoş? Nereye bakıyorsun? Ne yapayım dayı? Metin yazdım da giriş cümlesini düşünüyorum. Düşünmekle olmaz. Kağıt kalem al ve başla. Niye yazmıyorsun? Yapay zeka yazıyor işte. Hem daha fazla izlenme alırmışım. Öyle diyor. Tövbe tövbe, sabır ver. Şu an tam 30. saniyedesin ve benim seni şu anda durdurmam gerekiyor. Çünkü eğer 30. saniyede ekranda kalmaya devam ediyorsan girişim işe yaramış demektir. Eğer gitmeyi düşünüyorsan bu video tam senin için. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bugünkü konumuz hook yani kanca yani 7 saniye. Kanalının büyüyüp büyümeyeceğini belirleyen çoğu kişinin es geçtiği, çoğu kişinin yapmayı bilmediği bu kanca. Her şeyi değiştiren o birkaç tane kelime. Ve evet, bu videonun girişini bilerek bu şekilde yazdım. Çünkü arkadaşlar siz bu videoda şunları öğreneceksiniz. İlk 7 saniye izleyiciyi nasıl tutarsınız, nasıl kurgularsınız? Yani sadece ne söyleyeceğinizi değil, neyi, nasıl, hangi cümlelerle kurabileceğinizi anlatacağım. Emin olun bana bu konuyu anlamak için çok fazla video izledim ve gerçekten çok fazla araştırma yaptım. Ve gerçekten öğrendiğim şeyler beni bile şaşırttı. Siz de kulaklarınıza inanamayacaksınız. Geçen haftalarda başlık yazmayı, işte kapak fotoğrafı yapmayı vesaire bunları detaylı bir şekilde anlattım. Evet, başlıklar, kapak fotoğrafları önemli. Bunlar insanları tıklatır. Ama asıl mevzu ondan sonra başlıyor. Yani insanları içeriye girdikten sonra videoda tutmak. Öğreneceğim şeyleri size anlatırken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hızlıca çünkü başlayacağız. Öncelikle her zaman dediğim gibi insan beyni bir video gördüğü zaman bu video benim için mi sorusunu sorar. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle önemli bir konuyu anlatacağım. Bugün şu konuyu anlatacağım gibi girişler kulağa çok samimi gelse bile insanların beyni için bu bir çıkış yoludur. Yani kibarca bir giriş, samimi bir ton her zaman işe yaramayabilir. Çünkü izleyici videoyu açtığı anda bu video benim ne işime yarayacak diye bir soru sorar. Araştırmalara göre insanların çoğu videonun ilk 30 saniyesinde videodan ayrılıyor. YouTube'da bu yüzden böyle bir metrik var. Ama arkadaşlar inanın bana gerçek kopuş daha önce başlıyor. 3 ile 7 saniye arasında. Bu 3 ile 7 saniye arasında insanlar şu soruları sorar. Benim sorunum burada var mı? Bu adam beni yeterince iyi anlıyor mu? Ve devam etsem ne kazanacağım? Yani merhaba ile başlayan cümleler bu soruların hiçbirini karşılamıyor. Kocaman boş harcından 2, 4, 5 saniye harcıyorsunuz ve bunlar size gerçekten çok pahalıya mal ediyor. Öncelikle kancanın hangi modelleri var bunlardan bahsedelim. Ama izleyiciye merhaba demem lazım. Adım Berkan demem lazım. Kim olduğumu bilsinler. Nezaket kuralıdır sonuçta. Kim olduğunu video bittikten sonra söylersin. Önce onların sorunlarını söyle. Dayı bu bana mantıksız geldi ya. Adam videoya tıkladıysa izler zaten. He aynen izler. Oğlum önce bir bağlam vermen lazım. İyi dinle. Haklı bir itiraz. İnsanlar kim olduğunuzu bilmeli. Hangi konuda uzmansınız veya ne anlatacaksınız bunları bilmeli. Ama önce şunu bir düşün. Doktora gittiğin zaman doktor size önce kim olduğunu mu anlatıyor yoksa neyin var diye mi soruyor? Aynı mantık. İzleyici seni merak etmiyor. Senin ne yaptığını merak etmiyor. Önce kendi sorunuyla ilgileniyor. Yani önce onların sorunuyla başlamalısın. Hukuku yazmanın 4 tane farklı yolu var. Ve hepsinin tek bir ortak noktası var. Hepsi izleyiciye bağlam vermeden önce izleyiciyi sahnede hissettiriyor. Kafanız karışmasın. Size bunu çok basit bir şekilde tablo halinde anlatacağım. Bunları kendi kanalıma göre uyarladım ama siz de kendi kanalınıza göre uyarlayabilirsiniz. Burada 4 tane modelimiz var. Sosyal kanıt kancası. Gerçek bir izleyicinin sorusuyla başlamak. İkincisi problem kancası. Bir problemi net olarak seçmelisiniz. Çözüm vaadi sunmalısınız. Tabii ki buna hemen cevap vermemelisiniz ki izleyici merak etsin, izlesin. Veri kancası. Gerçeklikler üzerine kurulu rakamlarla verilen kancadır. Dördüncü olarak da yanlışlama kancası vardır. Burada genel kabul gören bir şeyi tersine çevirirsiniz. Yani bir merak boşluğu yaratırsınız. Bunların örneklerini verdim. Size bunları kendi kanalınıza göre uyarlayabilirsiniz. Kendi dişinize göre uyarlayabilirsiniz. Bu 4 modelin tek bir ortak noktası var demiştim. İzleyiciye ilk dakikadan, ilk saniyeden itibaren bu senin sorunun kardeşim. Ben de çözümü var dedirtiyor. Bağlam sonra geliyor. Güven sonra geliyor. Kendi isminizi tanıtmak en sonra geliyor. Bunlar bizim için tabii ki de yeterli değil. Hukukun modellerini bilmemiz yetmez. Çoğu modeli doğru kullanıp yine de izleyiciyi videoda tutamayan bazı kanallar var. Çünkü modeli doğru seçseler bile içini yanlış bir şekilde dolduruyorlar. Bakın 3 temel basit hata var. Bunlardan birincisi çok geniş bir problem seçmek. Yani ben buraya gelip YouTube'da büyümek isteyenler için bir başlık atsaydım, böyle bir giriş yapsaydım herkese hitap ettiği için aslında kimseye hitap etmemiş olurdu. Problem ne kadar spesifik olursa izleyici de bu benim sorunum der. İkinci hataları soruyu sormak ama cevabı hemen vermek. Geçen haftaki videoda kapak fotoğrafı neden yanlış dediğim anda çünkü renklerin yanlış deseydim o video izlenmeyecek. Merak boşluğunu açtın sonra hemen kapatmış oldum. Yani izleyicinin videoyu devamını izlemesi için bir neden kalmıyor. Üçüncü hata ise kendi hikayenle başlamak. Mesela ben bu videoya başlayıp işte 10 kişilik ekibim var. 10 yıldır YouTube'da
içerik üretiyorum diye bir giriş yapsaydım kimsenin umurunda olmayan bir cümle olurdu. Çünkü konu ben değilim. Konu nasıl giriş yapabileceğinizle alakalı. Önce insanların problemine girersin, sonra kendini anlatırsın. Ama burada yaptığınız en büyük yanılgı şu. Kanca demek aklınıza gelen ilk cümleyi yazmak demek değildir. Arkadaşlar kanca dediğimiz olay videonun tamamını zaten bilen birisinin geriye dönüp ben bu videoyu neden izlemek isterdim sorusunu sormasıyla başlıyor. Yani kanca yazılmaz, kanca seçilir. Bunun pratik anlamı şu arkadaşlar. Videoyu çekmeden önce kendim bazı sorular soruyorum ve onları yanıtlıyorum. Bu videodaki en vay ulan dediğiniz an hangisi? İzleyici neyi duyunca şaşıracak? Neyi duyunca keşke daha önceden bilseydim diyecek. İkincisi bu ana giden soru ne? Yani izleyicinin kafasında hangi soru varken bu video ona cevap veriyor. Üçüncüsü o keskin soruyu nasıl söylersem izleyicilerim evet bu video tam benim için diye düşünür. Bu sorular. Cevabı başa koyarsan izleyiciyi kaybedersin ama soruyu başa koyarsan izleyiciyi videonun sonuna kadar tutabilirsin. Bir örnek vereyim. Diyelim ki kapak fotoğrafı neden tıklanmıyor diye bir konu yap. Videonun içerisindeki en güçlü an 0.4 saniyede insanların beyinlerinin karar verme mekanizması. Bunun yani duygusal kararlar olduğu ile ilgili bir cümlem var. Kanca olarak böyle başlasaydım bu video izlenmezdi. Ama o bilgiye giden o sorunu alırsam işte kapak fotoğrafını doğru yaptın, renkler doğru, yüz hatların doğru ama tıklanma yok. Neden diye başlarsam bu izleyicinin sorununa direkt bir katkı olur. Çünkü izleyicinin sorusu bu. Kapak fotoğrafının neden tıklanmıyor sorusu. Ve ben bunun cevabını hemen vermiyorum. Videoların ortalarında, videoların sonlarına doğru vermeye çalışıyorum. Araya da açık döngüler bırakıyorum. Ama tabii bu başka bir konunun videosu. O yüzden bu konuyu anladıysak size şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bana gelen en çok sorulardan bir tanesi bu. Çoğu insan giriş cümlesi yazmakta çok zorlanıyor. O yüzden işte ChatGPT'ye, Cloud'a falan yazdırıyorlar. Daha sonra da beğenmiyorlar, videoyu yayınlamaktan vazgeçiyorlar. Bazı insanlar sırf girişi güzel değil diye videoyu yayınlamıyor. Abi yayınlayın ne olacak? Korkmayın. Unutmayın her video bir öncekinden daha iyi olacak. O yüzden benim size verebileceğim en büyük tavsiye kendi kancanızı kendiniz yazmanız. İkinci kez gözden geçir sonra da yayınla. Mükemmel olmasına gerek yok. Yeterince iyi olsun yeterli. Verileri topla bir sonrakinde daha iyi bir giriş cümlesi yaz. Kancanı mutlaka merhaba arkadaşlar gibi cümlelerle başlatma. Zamanını kaybetme. İnsanların zamanı değerlidir. İzleyiciyi önce kendi sorunuyla yüzleştir. Bağlamı sonra ver sonra da kendini tanıtırsın. Yani önce durduracağız sonra anlatacağız. Eğer YouTube'da büyümek istiyorsan her hafta yeni videolarla karşınızdayım. Her adımı gelin hep birlikte atalım. Haftaya görüşmek üzere.